Saygıdeğer izleyicilerimiz, 2 yıl önce başlayan koronavirüsle ilgili maalesef tablo yeniden başa dönüyor gibi. Çünkü Avrupa'nın pek çok noktasında, dünyanın pek çok noktasında vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra sıvılarla ilgili de son dakika açıklamaları üst üste gelmeye devam ediyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yine bir açıklama var. Çift yapmış oldukları açıklamalarda yeni bir aşı üzerinde %96,5 oranında etkili olan neticeye ulaştıklarını, yani önümüzdeki aylarda insanoğlunun yeni mutasyona uğramış olan bu koronavirüsle ilgili olarak yeni bir aşıyla tanışacağının ilk haberini vermiş oldular. Bunun anlamı şu: önümüzdeki dönemde yeni bir aşımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun yanı sıra tüm dünyada şu anda 3. dozla ilgili olarak da çok ciddi tartışmalar söz konusu. Dünyanın pek çok ülkesinde 3. doz aşılar vurulmaya başlandı. Ama bunun yanı sıra pek çok başkentte, kalabalık şehirlerde bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerde protesto ediliyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Değerli izleyicilerimiz, tabii işin bir de ekonomik boyutu var. Maalesef İnsanlar çaresiz bir şekilde yine alınan tedbirlere uymak zorunda, yoksa hayatları kısıtlanıyor. Dünyanın pek çok noktasında yapılan açıklamalarda koronavirüsle ilgili yapılan bu bulunan sıvıların zorunlu olmadığı yönünde açıklamalar geldi. Ama görüyoruz ki bu sıvıları vurdurmayanlar artık neredeyse evinden çıkamayacak noktada. Bu insanların hayatları kısıtlanmaya devam ediyor. Yani işin özü şu: herkes bu sıvıları bir şekilde seve seve olmak zorunda değerli izleyicilerimiz. Çünkü evinden çıkamayıp, hizmet alamayıp, oraya gidemeyip, buraya gidemedikten sonra da maalesef tablo daha da ağırlaşıyor. İnsanlar uçaklara binemiyorlar. Bir noktadan bir noktaya seyahat edemiyorlar. Yani zorunlu değil diyorlar ama bu sıvıyı vurdurmayanları elinden gelen her türlü yöntemi, her türlü kısıtlamayı da yapıyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında daha önce testler ücretsizdi ama gelinen noktada görüyoruz ki testler de artık paralı hale getirilmiş vaziyette. Yani bir yere gidecekse bir vatandaş ikide bir kalkıp 20-30 euro ya da neyse işte kaç paraysa bunun ücretini ödeyeceğime lanet olsun deyip bir şekilde bu sıvıları vurduruyor saygıdeğer izleyicilerim. Bakın, ben burada ne aşı karşıtlığı yapıyorum ne de aşıyı savunuyorum. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için herkesin kendi karar vermesi gereken bir konu. Benim burada söylediğim alınan tedbirlerle ilgili özellikle siyasetçilerin ikiyüzlülüğü. İnsanlara çıkıp diyorsunuz ki zorunlu değil ama işin üzerinden bir yıl geçtikten sonra gerçek yüzünü gördük bu siyasetçilerin. İnsanları bir şekilde bu aşıyı vurdurmaya mecbur bırakıyorlar. Evet, yoksa benim söyleyeceğim bu sıvılarla, aşılarla ilgili olarak doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu uygulamanızı tavsiye ederim. Yani benim bir gazeteci olarak söyleyebileceğim bundan ibaret değerli izleyicilerim. Sağlıkla ilgili bir konu, herkesin karar vermesi, kendiyle ilgili bir konu olduğu için herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, ben size şunu açık bir şekilde ifade edebilirim. Daha uzun yıllar bu salgın bitmeyecek. Çünkü görüyoruz ki bakın, bilim insanları her geçen gün yeni bir sıvıyla, yeni bir aşıyla, yeni bir testle bizim karşımıza çıkıyor. Zaten Profesör Doktor Uğur Şahin de bir açıklama yaptı. Biz bu salgından ne zaman kurtulacağız bunu bilemiyoruz dedi. Daha önümüzde uzun bir zaman var dedi. Hatta ve hatta insanoğlunun bu ilk sınavı olmayacak, başka salgınlar da olabilir açıklamasını yaptı. Saygıdeğer izleyicilerim, maalesef insanoğlu binmiş bir alamete gidiyor, kıyamete misali, bilinmeyenler içerisinde. Yine koronavirüsle ilgili olarak şu anda Avrupa'da resmi olarak Belçika Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada 4. dalganın resmi olarak başladığını ifade etti. Yani Avrupa'da artık 4. dalga başlamış durumda. Zaten bunu biz aylar öncesinden söylüyorduk. Çünkü sürekli olarak vaka sayıları artmaya başladı. Özellikle izin sezonundan sonra
memleketlerine, ülkelerine giden pek çok yabancı işçi ya da çalışanlar Avrupa'ya döndü ve bu insanların dönmesiyle beraber gördük ki vaka sayıları daha da arttı. Bunu söylerken yine politikaya şöyle bir noktaya getirdi insanları. Bu aşıyı olmayanları günah keçisi ilan etmeye başladılar. Maalesef devlet başkanları da bunu açık açık çıkıp ifade ediyorlar. İsviçre'de bu söylendi, Almanya'da söylendi, Hollanda'da da söylendi. Aşı olmayanların insanları büyük bir tehlike altına attığını söyledi. Yine Avrupa'da pek çok iş yerinde aşı vurdurmayanlar işten atılıyorlar. Bu insanların bir şekilde hayatları kısıtlanıyor. Yani günah keçisi ilan edilmeye devam ediyorlar. Ben insan haklarına aykırı bir davranış olarak görüyorum. Çalışma hayatında yani insanlar bir şekilde çalışmak zorunda, ekmek parasını kazanmak zorunda. İnsanların bu zaafını kullanarak insanları mecbur bırakmak bana göre doğru bir yaklaşım değil. Mutlak surette bu düşüncenin değişmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki insanlar mahkemeye gittiğinde dahi mahkemeler evet siz insanların sağlıklarını tehlikeye atıyorsunuz. Bu nedenle bu aşıları vurmak zorundasınız deniliyor saygıdeğer izleyicilerim. Tabii Avrupa'nın içinde bulunduğu bir diğer önemli konu da ekonomik açıdan şu anda Avrupa'da büyük bir zam furyası var arkadaşlar. Bizler bunu söylerken yine birileri yapmış oldukları yorumlarda her şey yerinde sayıyor diyordu bundan birkaç ay öncesine kadar. Ama özellikle gıda ürünlerinde Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde görüyoruz ki çarşıda, pazarda, marketlerde bir yıl önceye göre fiyatlar en az %20 oranında artmış durumda. Sadece gıda ürünleri değil, akaryakıtta da ciddi bir zam patlaması söz konusu. Tabii bu şekilde devam ederken insanların çalışma ücretlerine, saat ücretlerine, maaşlarına ya da almış oldukları sosyal yardımlara tek bir kuruş dahi zam yok arkadaşlar. Saygıdeğer izleyicilerim bakın Avrupa artık eski Avrupa değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Ancak Avrupa'nın sosyal devlet politikasının da bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar artık yetmiyor arkadaşlar. Bakın doğalgaza, elektriğe son bir yıl içerisinde ikisinin ortalaması en az %100 oranında zam yapıldı. Gıda ürünleri ne diyoruz? Son bir yıl içerisinde en az marketlerde, çarşılarda, pazarlarda %20 fiyatları arttı. Ama sosyal yardımlar hiçbir şekilde artmak bilmiyor. Şunu yine net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak olan sosyal yardımlara hiçbir şekilde zam yapılmayacak. Çünkü koronavirüs döneminde gerileyen ekonomileri bir şekilde 2019 öncesine getirebilmek için bunu bahane edecekler ve koronavirüsle ilgili olarak hiçbir şekilde vatandaşa zam yapmayacaklar. Yine göreceksiniz vatandaşa özellikle de esnaflara ödenen bu koronavirüs tazminatlarını da geriye alacaklar. Nitekim pek çok kişiye Avrupa'nın değişik ülkelerinde esnaflara ödenenler mektup yazılarak ne zaman ödeyeceksiniz diye soruluyor. Evet, önümüzde daha zorlu en az 3 yıl var arkadaşlar. 3 yıldan önce ekonominin eski seviyesine ulaşması maalesef mümkün değil. Bunları üzülerek söylüyorum ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bunu bilmesi, ona göre adım atması gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerim, eskiden yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız belki de yılda 2 kez Türkiye'ye gidebiliyordu. Ama şu anda bunu söylememiz çok zor. Tabii ki ekonomik olarak özellikle serbest çalışanlar, iş yeri olan vatandaşlarımıza Allah daha çok versin. Onlar için bu söylediğim çoğu oranda geçerli değil ama sabit bir maaşla işçi olarak çalışan pek çok vatandaşımız için sıkıntı daha da büyük. Yandık, bittik demiyorum ama hiçbir şey artık eskisi kadar kolay olmayacak. Bakın Merkel 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti, şimdi gidiyor. Geriye doğru baktığım zaman Merkel'in çalışanlara ne kadar fayda sağladığını sorduğumda cevap maalesef hiç de iç açıcı değil. Bu da bize gösteriyor ki
önümüzdeki yıllarda Almanya'nın sosyal yardım politikası ya da vatandaşa yardım politikası değişmeyecek. Değerli izleyicilerim, bakın emeklilerden örnek vereyim size. Emeklilerin almış oldukları maaşlar önümüzdeki yıl itibariyle düşecek. Çünkü emeklilerin gelir vergisi arttırılacak. Emekliler zaten büyük bir geçim sıkıntısı içerisindeyken, almış oldukları bu sosyal yardımlarla ayakta dururken görüyoruz ki emeklilerin sırtına yeni bir vergi yükü daha ekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardımlar olmasa emeklilerin geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi gerçekten mümkün değil. Kiralara baktığımızda özellikle de büyük şehirlerde geçen yıla oranla kiraların en az %25 oranında arttığını görüyoruz. Büyük şehirler, sanayi kentleri ya da öğrenci kentlerinde ev bulabilmek neredeyse mucize oldu. Bu söylediğim Avrupa'nın hemen hemen tüm kentleri, tüm ülkeleri için geçerli. Avrupa'da büyük bir konut sıkıntısı var. Ev sıkıntısı var. Merkel'den yine örnek vermemiz gerekirse 16 yıl boyunca iktidarda kalan Merkel, Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'nın konut sorununu çözemedi. Bakın, eskiden vatandaş bundan 2 yıl önce bir şekilde ev sahibi olabiliyordu ya da ev sahibi olmasa da aynı kirayı yıllarca ödeyebiliyordu. Şu anda Avrupa'da, Almanya özellikle konut fiyatlarının %50, %60 oranında arttığı bir ülke haline geldi. Talep çok ama ev yok. Bunun yanı sıra koronavirüs döneminde bir zam modası başladı. Her şeyin fiyatı neredeyse %50 oranında arttı. Evet, ev sahipleri kendilerine teklif sunan kiracılar ya da evini satmak istiyorsa evini satın almak isteyenlerin tekliflerini önüne koyuyor. En yüksek hangisi veriyorsa bir şekilde ona evini satıyor ya da kiraya veriyor. Yani ev sahipleri için şu anda bayram diyebiliriz ama bununla ilgili de mutlaka sosyal bir devlet olduğunu iddia eden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda ya da diğer Avrupa ülkelerinde devletin buna el atması gerekiyor. Çalışanlar kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyette. Evini boşaltmak zorunda olan ya da başka bir yere bir şekilde bir nedenle taşınmak zorunda olan, yeni bir ev tutmak zorunda olan insanların durumu maalesef hiç de iyi değil. Bu konuyla ilgili olarak çok sayıda Emekli TV'nin Facebook hesabına ya da bizim diğer sosyal medya hesaplarımıza sorular alıyoruz, yorumlar alıyoruz ya da videolarımızın altına çok sayıda vatandaşımız görüşlerini yazıyor. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Maalesef tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hep şunu söylüyorum. Biz Türkiye ile falan Avrupa'yı kıyaslamıyoruz. Zaten kıyaslamak doğru olmaz. Türkiye'nin ekonomisi ortada, Avrupa'nın ekonomisi ortada. Bunları da özellikle Türkiye'de bizi izleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. Artık bizim gurbetçilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eskisi kadar rahat değil. Pek çok Türkiye'de yaşayan vatandaşımız Avrupa'da yaşayan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı havadan para topluyor ya da havadan para kazanıyor olarak görüyor. Özellikle de bu sözüm onlara artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse havadan para toplamıyor. Gece gündüz çoluk çocuğuyla beraber alın teri dökerek karanlıkta gidip karanlıkta evine dönüyor pek çok insanımız. Yani para kazanmak öyle dışarıdan göründüğü gibi, Türkiye'den bakıldığı gibi değil. Evet, Euro şu anda 11 lirayı geçmiş vaziyette. Değerli mi? Evet, çok değerli Euro Türkiye'de. Ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız harcamalarını Avrupa'da yapıyor. Avrupa'da siz bir örnek verelim. Siz ekmeği Türkiye'de 2 liraya alırken Avrupa'daki vatandaşımız da 1 euroya alıyor. Bundan pay biçin. Bir paket sigara şu anda 13-14 euro en az değerli izleyicilerim Avrupa'da. Yani vatandaş euro kazanıyor ama euro da harcıyor. Zaten Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak, tekrar ediyorum, doğru bir yaklaşım değil. Avrupa ülkelerinin pek çoğu dünyanın en büyük ekonomileri, en gelişmiş teknolojileri, refah düzeyi en yüksek ülkeler. Ama biz Türkiye'yi kalkıp bu ülkelerle karşılaştırırsak doğru bir yaklaşım olmayacağı düşüncesindeyim. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar?
Sizlerden ricam bu videomuzun altına lütfen görüşlerinizi belirtin. Bu konuyla ilgili de varsa sorularınız lütfen videomuzun altına yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizlerin daha fazla insana ulaşması için sizin videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Eğer kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında, doğalgazda, petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş durumu söz konusu. Maalesef önümüzdeki aylarda Avrupa'nın pek çok noktasında pek çok insan evinde doğalgazı yakamayacak, ısınamayacak. Pek çok insan artık arabasını dahi kapısının önünden çıkartmakta güçlük çekecek. Çünkü petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları ciddi oranda artıyor. Bakın, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan size bir örnek vereceğim. Almanya'nın özellikle Polonya ve Çekya sınırına yakın olan bölgelerde pek çok kişi bu ülkelere giderek bidonlarla, evet değerli izleyicilerim, bidonlarla benzin alıyorlar ve araçlarını dolduruyorlar. Çünkü Almanya'ya göre bu iki ülke daha ucuz. Yani Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da yaşayan vatandaşların gelmiş olduğu noktayı sanıyorum bize en iyi anlatan haberlerden bir tanesi. Bakın, detaylı bir şekilde bunun üzerinde konuşacağız. Haberi hemen ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanlar ülkede benzin ve motorun fiyatlarının son 10 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının daha da ucuz olduğu Polonya ve Çekya'daki benzin istasyonlarına akın etti. Akaryakıt almak isteyen Almanlar Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturdu. Benzinliklere gelen araçların %95'i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri akaryakıt bidonlarını da dolduruyorlar. Polonya sınırındaki bir benzinliğe akaryakıt almak için gelen Daniel Stein, Anadolu Ajansı muhabirine yapmış olduğu açıklamada bakın şunları söylüyor. Diyor ki, Almanya'da benzin fiyatının yakında 2 avro civarında olacağını düşünüyorum. Fiyatların nereye gideceğini kestiremiyoruz bile. Bu bizim gibi normal tüketiciler için kaldırılamaz bir durum. Burada akaryakıt ortalama 40 sent daha ucuz. Hatta bu bazı yerlerde 50 sente kadar yükselebiliyor. O nedenle o kadar yolu buraya gelmeye değiyor diyorlar. Bir başka Alman Benjamin ise yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcında akaryakıt fiyatlarının çok ucuzladığını, ancak Almanya'da çevre vergilerinin arttığını ve bu nedenle akaryakıt fiyatlarının iyice arttığını ifade etti. Yine bir başka Alman bakın şunları söylüyor. 40 kilometre uzaklıktan geldiğini, bidonlarla da benzin aldığını ve ekonomik olarak bunu yapmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Bakın değerli izleyicilerim, Almanya'nın gelmiş olduğu durum aslında tüm Avrupa için geçerli. Yani Almanya'da böylesine bir sıkıntı varsa bilin ki diğer Avrupa ülkelerinde de çok kısa bir süre sonra sirayet edecek. Yine Hollanda'da evet ciddi bir şekilde fiyat artışı söz konusu. Benzinin litre fiyatı artık 2 euroyu pek çok yerde geçmiş vaziyette. Yine bu insanlar, Alman sınırına yakın noktalarda yaşayanlar daha ucuz diye Almanya'daki benzinliklere kısa bir süre önce geliyordu. Artık Almanya'ya da gelmenin çok fazla bir cazibesinin kalmadığını gözlemleyebiliyoruz. Daha ucuz Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, ben şuna bakarım. Sen gelişmiş bir ülkeysen vatandaşını, özellikle de bakın dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya'yı anlatıyorum. Senin vatandaşın başka bir ülkeye gidiyorsa senin sosyal bir devlet olduğundan ben söz edemem. Dünyanın en büyük ekonomisi diyoruz. Kasası ağzına kadar euro dolu diyoruz. Ama senin vatandaşın 40 sent için başka bir ülkeye gidiyor. Elinde bidonla benzin kuyruğuna giriyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Yine değerli izleyicilerim, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'ye son olarak benzine 44 kuruş zam geldi. Türkiye'deki tablo da aynı. Euro 11 lirayı geçti. Tamam, Türkiye'de
vatandaşlara yapılacak olan yardımlar çok kısıtlı. Minicik yardımlar var. Ama biz Almanya'yı, Fransa'yı, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi ülkeleri anlatıyoruz. Biz büyük ülkeyiz, zengin ülkeyiz diyen bu Avrupa ülkeleri vatandaşını bu hale düşürmüşse burada sosyal devlet olduğundan bahsedemeyiz. Tamam, yardımlar yok mu? Var tabii ki, ama koronavirüs gibi 100 yılda bir meydana gelen böylesine zor bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın diye sorarlar insana. Emekli Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da kan ağlıyor. Neden? Eğer sosyal yardımlar olmasa emeklinin geçinebilme ihtimali sıfır arkadaşlar. Hele bir de bu insan kira ödüyorsa, ortada da faturalar bu kadar artmışsa almış olduğu emekli maaşıyla sadece belki kirasını ödeyebilir. Geriye kalan 30 gün boyunca ne yapacak? Cebinde 100-200 euro kalıyorsa bu insanın belki bir haftalık market parası olacak. Başka da bir şey olmayacak. Onun için imkanı olanlar, özellikle de emekliler, yılın büyük bir kısmını Türkiye'de geçiriyor. Türkiye'ye gidiyor arkadaşlar. Karı koca eğer emekliyse almış olduğu emekli maaşıyla hiç olmazsa Türkiye'de Avrupa'ya göre daha iyi yaşayabilirler. Bunları anlatıyorum ben. Sanki bunlar olmuyormuş gibi arkadaşlar, bazı izleyicilerimiz, üzülerek okuyorum. Yok öyle bir şey. Her şey güllük gülistanlık diyor Avrupa'da. Arkadaşlar, benim amacım zaten özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olarak daha iyi yaşamanız. Bunun için anlatıyor, eleştiriyor, gündeme getiriyoruz. Ama birileri bizim Almanya'yı eleştirmemizi, Fransa'yı, Belçika'yı, İsveç'i, Norveç'i, neyse işte Avrupa ülkelerini eleştirmemizi istemiyorlar. Arkadaşlar, hiçbir şey eskisi gibi değil. Türkiye ile kıyaslama yapmıyoruz biz. Yanlış olur. Ama Avrupa'da yaşayıp Avrupa'nın kalkınmasına büyük emek harcayan, 50-60 yıldır Avrupa'da yaşayan insanlarımızın alın terini de buradan savunmak zorundayız. Maalesef dünyanın her noktasında olduğu gibi ağlamayana meme yok. Her şey çok güzel, burada alkışlayalım. 10 numara 5 yıldız diyelim. Ondan sonra göreceksiniz Avrupa'da sosyal yardımları nasıl düşürüyorlar. Koskoca koronavirüs dönemi geldi, devam ediyor. İşçiye bir tek kuruş koronavirüs tazminatı ya da yardımı yapılmadı. Emekliye bir kuruş para ödenmedi. Vatandaşa geçtiğimiz aylarda ne dediler? Evde kalın, dışarı çıkmayın. Faturalar artıyor, gıda fiyatları artıyor. Vatandaş ne yiyecek, ne içecek? Bu verilen sosyal yardımlarla geçinebilmesi mümkün mü? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Bakın, koronavirüs döneminde aç kapa oyunu oynadılar siyasetçiler. Kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz. Onu dediler, bunu dediler, aşı dediler. Tamam dedi herkes. Bir kurtuluş olarak insanların önüne sunuldu. Ama şimdi bakın, dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Avrupa'da da vaka sayılarında patlamalar var. Evet, yine başa dönüyoruz. Madem böyle bir tablo ortaya çıkacaktı, bu önlemler neydi diye tabii ki sormamız gerekiyor. İşin ekonomik boyutuna baktığımız zaman insanlar bugün Almanya'dan Polonya sınırına ya da Çekya sınırına gidip benzin alıyorsa ortada ciddi bir problem var demektir arkadaşlar. İşte lütfen özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu videomuzun altına yorum yaparak ekonomik anlamda ne durumda olduklarını yazmalarını rica ediyorum. Bundan 2 yıl önceye göre ne durumdasınız? Markette, çarşıda, pazarda fiyat durumu nedir? Ucuz marketler olarak bilinen Aldi'de bile şu anda artık ucuzluk diye bir şey söz konusu değil. Yine Türkiye'de de aynı. Bakın, Türkiye'de BİM, Şok, A101 diye marketler var biliyorsunuz. Binlerce şubesi var bunların. Artık ucuzluk diye bir şey yok arkadaşlar. Avrupa'da da aynı. Hani eskiden şu markete gidelim burası daha ucuz derdik. Aldi'ye, Rossmann'a atıyorum ya da diğer işte marketlere. Ama şu anda hiçbirinin birbirinden farkı yok arkadaşlar. Tablo
her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İşte insanlar bidonlarla benzin alıyor Avrupa'da. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde bunu görmek istemiyorlar. Hatta ve hatta size ben enteresan bir şey daha söyleyeyim. Koronavirüs döneminde esnafa yapılan, sosyal derneklere yapılan yardımları geriye alacaklar ve bunlarla ilgili olarak yeni vergiler getirecekler. Örneğin bir işçi sosyal yardım almadı, emekli sosyal yardım almadı ama koronavirüs döneminde esnafa ya da diğer kesimlere yapılan bu sosyal yardımları, koronavirüs yardımlarını işçiden, emekliden alacaklar. Bakın göreceksiniz. Yine söyleyeyim, bakın önümüzdeki yıl emeklilerin maaşına daha fazla gelir vergisi gelecek. Aldıkları maaşlar düşecek arkadaşlar. İşte bunun sebebi de koronavirüs döneminde düşen vergileri tekrardan vatandaştan alabilmek. Oysa ki dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan bu ülkelerin vatandaşa daha fazla sosyal yardım vermesi gerekiyor. Çocuk parasına zam var mı? Ya da onu bırakın. Genel itibariyle baktığımız zaman eskiye göre nasıl yaşıyorsunuz? Bırakın hani sosyal yardımı falan geçtik. İstediğinizi alabiliyor musunuz? İstediğinizi tüketebiliyor musunuz? Çoluk çocuğunuzun ihtiyacını eskisi kadar rahat karşılayabiliyor musunuz? Arkadaşlar tamam, koronavirüs oldu. 100 yılda bir meydana gelen bir salgın. Sen böylesine 100 yılda bir meydana gelen dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Soru bu. Bu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor ama görüyorum ki maalesef hiçbir şekilde bu sorunun cevabını vermek istemiyorlar. Bu konuyla ilgili sizden ricam şu: lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, beni özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın da gündeme getirmemizi istediği konular varsa lütfen videomuzun altına yorum olarak yazmasını rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya'da çok ciddi anlamda işçi sıkıntısı yaşanıyor. Almanya İş Ajansı Başkanı yapmış olduğu açıklamada kalifiye 1 milyon 200 bin işçiye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Avrupa İş Ajansı Başkanı yapmış olduğu açıklamada aranan işçilerin yaklaşık 2/3'ünün kalifiye personel açığı olduğunu kaydetti. Yani bir meslek sahibi uzman kişi olduğunu söyledi. Kalifiye açığının 70 farklı meslek dalında acil durumda olduğunu belirtti. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yeni verilerine göre kalifiye personel açığı en çok sosyal alanda yaşanıyor. Bakalım hangi sektörlerde çok sayıda personele, çalışana, işçiye ihtiyaç var. Değerli izleyicilerimiz, 18.300 sosyal pedagog aranıyor. İkinci sırada ise hasta bakıcı ve hemşire açığı bulunuyor. Ülkede acilen 17.900 yaşlı bakım personeli ve 16.700 hemşire ve hasta bakıcı açığı giderilmesi gerekiyor. Toplam 15 meslekten oluşan listede ayrıca 15.500 inşaat elektrikçisi, 13.200 sıhhi tesisatçı, ısıtma ve havalandırma teknisyenleri ve 6.700 tır ve kamyon şoförü açığı bulunuyor. Evet değerli izleyicilerim, özellikle sağlık alanında çok ciddi anlamda personel ihtiyacı var. Baktığımda en çok dikkatimi çeken sektörlerden bir tanesi yaşlı bakım, hasta bakıcı ve hemşire açığı. Biliyorsunuz Almanya yaşlanmaya devam ediyor. Yaşlı bir nüfus var. Özellikle ileri yaş grubunda bulunan insanların bakımları ile ilgili olarak personel bulmakta çok büyük zorluk çekiliyor. Geçtiğimiz günlerde ben yine bu ekrandan size aktarmıştım. Hasta bakıcıların, yaşlı bakıcıların maaşlarının 4.000 euroya brüt olarak arttırılması ile ilgili ciddi bir tartışma durumu Berlin'de şu anda söz konusu, başkentte. Bununla ilgili olarak acil bir adım atılması gerekiyor. Gerek mevcutta bu işi yapanların, gerekse bu sektöre yeni olarak gireceklerin maaşlarının arttırılması gerekiyor. Çünkü gerçekten zor bir iş ve maaş olarak teşvik yapılmadıktan sonra bunun hiçbir şekilde giderilemeyeceği ve
maaşları arttırılmazsa bu sektöre giren özellikle genç isimlerin, genç insanların sayısı azalacak. Zor bir iş. Gerçekten çok zahmetli ve zor bir iş. Yaşlı bir nüfus böyle bir ihtiyacı ortaya çıkarmış vaziyette. Bu durum sadece Almanya için geçerli değil, diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli. Yine Almanya dünyanın pek çok ülkesiyle anlaşma yaparak hemşire ve hasta bakım ihtiyacını karşılayabilmesi için o ülkelerde eğitimler veriyor, anlaşmalar yapıyor ama yeterli değil. Tabii böylesine bir ihtiyaç ortadayken Avrupa'nın pek çok ülkesi maalesef göçmenlere kapıları kapatmış vaziyette. Şu anda Avrupa gerçekten sınırlarını kapatacak noktaya gelmiş durumda. Vize verirken zorluk çıkartmaya devam ediyor. Yunanistan biliyorsunuz Avrupa'ya giriş noktalarından bir tanesi, Türkiye ile sınırı var. Yunanistan'da duvarlar örülüyor, göçmenler artık istenmiyor, sınırları kapattık deniliyor. Ama bir taraftan da içeride böylesine büyük bir iş gücü ihtiyacı var. Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği nitelikli işçi sıkıntısıyla mücadele etmek için yurt dışından daha vasıflı göçmen kalifiye işçi alınması çağrısında bulundu. Funke Medya grubuna konuşan Genel Müdür Markus Yerger, nitelikli işçi vurgusu yaparak kontrollü, vasıflı işçi göçüne ihtiyacımız var dedi. Yerger, halihazırda Almanya'da birçok şirketin vasıflı işçi eksikliği nedeniyle siparişleri reddetmek zorunda kaldığını ve yine işçi kabul etmediğini kaydetti. Yani değerli izleyicilerim, Almanya hükümeti evet diyor, işçi açığımız var. İşverenler, sivil toplum kuruluşları evet diyor, alalım diyor. Ama vize başvurusu ya da personel için diyelim Türkiye'den birileri konsolosluğa gittiği zaman, başvuru yaptığı zaman bunlar reddediliyor. Kalifiye personel açığında olduğu gibi meslek eğitiminde de durum farklı değil. Almanya'da birçok alanda çırak açığı bulunuyor. Almanya'da 390'dan fazla resmi olarak tanınmış meslek eğitim alanı bulunuyor. Ancak hemen hemen hepsinde yeni çırak sıkıntısı yaşanıyor. 2020 meslek eğitim yılında farklı mesleklerde eğitim alacak yaklaşık 60 bin çıraklık pozisyonu doldurulamadı. En çok matematik, bilişim, doğa bilimleri ve teknoloji ile sağlık ve bakım sektörü ve ticarette acilen vasıflı işçi ve stajyer sıkıntısı yaşanıyor. Evet değerli izleyicilerim, Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde görüyoruz ki ekonomik anlamda daha büyük sıkıntılar var ama bu sıkıntıları her ne hikmetse siyasetçiler görmek ve duymak istemiyorlar. Ama tabii ki Avrupa'ya göç akını hiçbir zaman bitmeyecek. Bakın Türkiye'de 10 milyona yakın, yani ülke nüfusunun 8'de biri göçmen. Bu insanların hemen hemen hepsinin gitmek istediği bölge Avrupa arkadaşlar. Yani Türkiye'de kalmaya çok meraklı değiller. Türkiye'yi geçici bir yer olarak görüyorlar. O nedenle Avrupa Birliği'nin göçmen politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yunanistan göçmenlere yapmadığı zulmü bırakmıyor. Çok büyük bir oranda bu sıkıntı hala devam ediyor. Şu anda gerek deniz yoluyla gerekse karayoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen insanlara işkenceler yapılıyor. Maalesef ve maalesef bu tablo uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Şu anda Yunanistan duvarlar örüyor Türkiye sınırına ve bu da yetmemiş gibi insanlık onuruna yakışmayacak şekilde ülkeye girmek isteyenlere işkenceler yaparak Türkiye tarafına itiyor. Elbiselerini çıkartıp cep telefonlarını ve parasını alıp Türkiye'ye kovuyorlar. Denizde de bu insanların ölmesi için geriye doğru askeri botlar itmeler yapıyor. Yani Türkiye tarafına itiyor, dalgalar oluşturarak bu insanların botlarını batırmaya çalışıyorlar. Ama Avrupa Birliği'ne baktığımızda insan haklarından, demokrasiden söz ediyorlar. İşte bir taraftan büyük bir işçi sıkıntısı yaşarken bir taraftan da insan hakları, demokrasiden bahsedip mültecilerin kanuni haklarını yok sayarak bu insanları ölüme terk ediyorlar. Maalesef artık Avrupa sınırları kapatmış vaziyette, göçmen istemiyor, artık bir kişiye dahi bakamayız diyor. Ama en büyük ekonomisi Avrupa Birliği'nin Almanya. Almanya'da görüyorsunuz nüfus çok yaşlı. Bu insanlara bakacak olanları bile istemiyorlar.
Evet, böyle bir çarpık durum söz konusu. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, şu konumda altını çizmem gerekiyor. Avrupa'da yaşayan insanlar için artık ekonomik olarak geçinmek daha da zor olacak. Çünkü bir tarafta böyle bir ihtiyaç var. Er ya da geç bu insanlar Avrupa'ya gelecekler. Göçmenlerden ya da kalifiye elemanlardan bahsediyorum. Bu insanlar bir şekilde gelecekler. Bu insanlar Avrupa'ya gelmeye devam ettikçe maaşlar artmayacak, saat ücretleri artmayacak. Çünkü çalışacak insan çok diyecekler bu sefer. Bu anlattığım şey 10 yıl sonra, 15 yıl sonra artık gerçekleşmek zorunda. Yani hem göçmenin önünde duramazsın, ihtiyacın önünde duramazsın. Siyasetçiler bunu 10 ya da 15 yıl içerisinde artık kabullenecekler. Bu da yetmemiş gibi bakın bu kadar insana ihtiyacımız var diyor bu ekonomiler. Irkçılık patlıyor. Avrupa'nın her noktasında özellikle de bu koronavirüs döneminde değerli izleyicilerim maalesef ırkçılık tavan yapmış durumda. Bir taraftan bu insanlar sayesinde ekonomin gelişecek. Bu insanlar senin ülkene alın teri dökecekler. Senin kalkınman için çalışacaklar gece gündüz demeden sen onları istemeyeceksin, ırkçılık yapacaksın. Bir de böyle bir sosyal yara var arkadaşlar. 55-60 yıldır Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza hala ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Her yerde değil ama var. Irkçılık var mı? Var arkadaşlar. Hiç kimse yok diyemez. Evet. Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da bunları mutlaka videolarımızın altına yazarak bize ulaştırın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Varsa sorularınız bunları da elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kanalımızın Facebook hesabını da takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Eğer varsa cevaplamamızı istediğiniz sorular ya da gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa Facebook üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da ciddi bir konut krizi yaşanıyor. Ev bulabilmek gerçekten büyük bir sorun olmuş durumda. Özellikle de büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde, öğrenci kentlerinde Avrupa'da yaşayanlar ev bulabilmekte büyük bir zorluk çekiyor. Kira fiyatları özellikle son bir yıl içerisinde yaklaşık ortalama Avrupa'da %25 oranında artmış durumda. Yine aynı şekilde ev fiyatları da %30 civarında ortalama Avrupa'nın pek çok noktasında özellikle de az önce ifade ettiğim gibi büyük şehirlerde ciddi bir sorun olmuş durumda. Ev alabilmek artık hayalden öte başka bir şey değil. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde patlayan sektörlerden bir tanesi olarak konut sektörünü gösterebiliriz. Değerli izleyicilerim, bizleri özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda yorum, mesaj, soru alıyoruz. Özellikle Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru var. Hollanda'ya baktığımızda konut krizinin her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Hollanda'da yaklaşık 900 bin yeni konuta ihtiyaç var. Aksi halde ev fiyatları artmaya devam edecek. Kira fiyatları da aynı oranda yükselecek. Bakın değerli izleyicilerim. Hollanda'da satılan mevcut konut sayısı birbirini izleyen ikinci çeyrekte %13.4'lük oranla geçtiğimiz yıla göre geriye düştü. Hollanda İstatistik Ajansı yapmış olduğu açıklamada ev fiyatlarının 2020'nin 3. çeyreğine göre ortalama %17,5 arttığını ifade etti. Tapu Dairesi bu yılın 3. çeyreğinde 53.875 konut satışı kaydetti. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine göre %13.4 daha düşük. Yılın ilk çeyreğinde 173 bin mevcut konut satıldı. İkinci ve üçüncü çeyreğinde düşenlere rağmen bu rakam hala 2020'nin ilk çeyreğine göre %2.7 daha yüksek. Mevcut konutların fiyatları tüm illerde en az %15 oranında arttı. Konut fiyatları Lahey'de %17.3, Rotterdam'da %15.3, Amsterdam'da ise %14.9 oranında büyük bir artış yaşandı. Değerli izleyicilerim, Hollanda'da şu anda çok acil bir şekilde 600 bin konuta ihtiyaç olduğu açıklandı. 20 yılda ise yaklaşık 900 bin konutun yapılması gerektiği ifade ediliyor.
Şimdi bakın, aslında bu Hollanda'dan hareketle tüm Avrupa'ya baktığımızda, özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelere baktığımızda, ekonomisi ileride olan ülkelere baktığımızda bu durumun hemen hemen hepsinde aynı olduğunu görüyoruz. Ancak siyasetçiler bu sorunu çözmek için maalesef hiçbir şekilde yatırım yapmıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, evinden çıkmak zorunda olan insanlar daha yüksek kiralar ödemek zorunda. Ev almak isteyenler 1500 sefer daha düşünmek zorunda. Çünkü ev fiyatları fırlamış vaziyette. Yine aynı şekilde hakeza kira fiyatları da almış başını gidiyor. Ancak vatandaşın bu sıkıntısıyla siyasetçilerin Avrupa'da gerçekten ilgilenmediğini görüyoruz. Bakın, geçtiğimiz aylarda ben bir haber yaptım. Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, hanımefendi, 2 çocuğuyla beraber bulunduğu evden çıkmak zorunda olduğunu, evini bir başka kişinin satın aldığını ve kendisine çık dediğini söylüyor. Üstelik satın alan kişi de bir Türk. Evet. Yani diyor ki hanımefendi, benim gelirim belli. Sosyal yardımla geçiniyorum. 2 çocuğum var. Biri ufak, ona bakmak zorundayım ve hastalıklarım var diyor. Ama kendisine hiçbir şekilde yeni bir ev imkanı sunulmuyor. Sosyale gidiyor. Kendisine verilen cevap 250. sıradasın. 250. sıranın kendisine 10 yılda bile gelmesi imkansız. Şimdi bu ve benzeri Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımızın konutla ilgili sıkıntıları devam ediyor. Ama tekrar söylüyorum, siyasetçilerin bu işle ilgili adım atma niyetlerinin de bulunmadığını görüyoruz. Bakın, özellikle büyük şehirlerde 600 bin konutun inşası için yılda fazladan 1,5 ila 2 milyar avronun ayrılması gerekiyor. Ancak Hollanda biliyorsunuz şu anda siyaseten sıkıntılı günler geçiyor. Koalisyondu, yeni seçimdi vesaire derken Hollanda'da bu işe eğilen siyasetçi olmadığını görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, şimdi genel itibariyle baktığımızda bu durum aslında koronavirüs sonrası sadece konut fiyatlarıyla ilgili bir durum değil. Dünyanın her noktasında aynı sıkıntı devam ediyor. Enerji fiyatları artmış vaziyette. Baktığımız zaman gıda fiyatları da geçen yıla oranla en az %20 civarında yükselmiş vaziyette. Ama vatandaşın almış olduğu paralar aynı, vatandaşın sosyal yardımları aynı, vatandaşın sıkıntısı gerçekten her geçen gün daha da artıyor. Bakın, Hollanda'da ciddi bir doğalgaz sıkıntısı var biliyorsunuz. Doğalgazın fiyatları ile ilgili sıkıntı var. Doğalgaz sorunu, hani temin etmekte bir sorun yok ama doğalgazda uçan faturalar var. Bakın, doğalgaz ve enerji faturalarının tavan yaptığı Hollanda'da hükümet vatandaşa destek amacıyla vergi indirimine giderek yüksek faturaların bir kısmını karşılamayı düşünüyor. Hollanda hükümeti Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehinde çözüm arıyor. Hep yapacağız, edeceğiz, arıyor, geliyor. Bakın, The Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euroya kadar telafi etmeyi planlıyor. Haberde hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyon avronun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi. Diğer yandan haberde ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon avro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği de belirtiliyor. Geçen hafta Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için gerekli önlemleri alacağını açıklamıştı. Haberde de ifade edildiği gibi açık bir şekilde Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde faturalar önümüzdeki dönemlerde artacak. Bu net bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde elektrik faturaları da artacak. Bunun bilinmesinde fayda var. Ama her ne hikmetse dünyanın en sosyal devlet olduğunu ifade eden bu ülkeler maalesef koronavirüs döneminde gerektiği kadar vatandaşının yanında duramadı. Yapılan sosyal yardımlara baktığımızda değerli izleyicilerim, geçen yıla göre ya da önceki yıllara göre bir artış olmadığını gözlemliyoruz. Almanya'dan örnek vermek gerekirse mesela işletme sahiplerine, esnaflara bir önceki yılın cirolarının %70'i oranında bir yardım yapıldı ama işçiye, emekliye, dar gelirli olan ya da sabit bir gelirle geçinmek zorunda olan insanlara hiçbir şekilde yardım etmediklerini gözlemliyoruz.
Yani 100 yılda bir meydana gelen böylesine sıkıntılı bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da hangi dönemde vatandaşının yanında olacaksın diye tabii ki bizler de soruyoruz. Çünkü bakın, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla görüştüğümüzde hepsinin söylediği bir şey var. Avrupa artık eski Avrupa değil. Eskisi kadar rahat bir hayat sürebilmemiz imkansız diyorlar. Bunun yanı sıra artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın geleceğe dair geçim kaygısı da her geçen gün artıyor. Özellikle bizleri Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız havadan ya da sokaktan para toplamıyor. İnanın bana, çalışma şartları, ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ben pek çok sektörde Avrupa'da çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'de çalışanlara göre daha ağır şartlarda çalıştığını biliyorum. İnanın bana, yani vatandaşlar karanlıkta sabahın köründe yollara düşerler ve akşam saatlerinde evlere döndüklerinde artık kollarını, ellerini kaldıracak halleri, güçleri kalmaz. Pek çok kişi için bu durum böyle. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5,5-6 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın pek çoğu bildiğiniz üzere işçi, bir yerlerde sabit bir gelirle çalışıyorlar. Bu insanlarımızın dökmüş oldukları alın terinin karşılığında artık aldıkları paraların geçinebilmeleri için yeterli olmadığını görüyoruz. Sosyal yardımlar da artmadığı için masraflar bir taraftan artıyor ama sosyal yardımlar artmıyor. Ama bu tablo maalesef uzun yıllar daha devam edeceğe benziyor. Devletlerin koronavirüsle ilgili kaybetmiş oldukları vergileri göreceksiniz. Önümüzdeki yıllarda, aylarda çalışanlardan çıkartacaklar. Yani bu paraları verdiler ama babalarının hayrına vermediler. Göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda tablo daha da ağırlaşacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Yine sizlerden çok sayıda vatandaşımızdan soru geliyor. Vatandaşımız şunu diyor. Biz, özellikle emeklilerimiz, almış olduğumuz emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Sosyal yardımlar olmasa Avrupa'da yaşayan birer ölüyüz diyorlar. Evet, aynen bu ifadelerle bana mesajlar ya da videolarımızın altına yazılan yorumlarda görüyorum ben. Bakın değerli izleyicilerim, İnanın bana, emekliler pek çok ülkede kıt kanaat geçiniyor. Ay sonunu ucu ucuna getiriyor ya da getiremiyor. Bir şekilde ailesinden destek alıyor ya da sosyal yardımlarla bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi bu emeklilerimizin içerisinde pek çoğu da Türkiye'ye giderek bir şekilde orada geçinmeye çalışıyor. En azından euro biliyorsunuz 11 lirayı geçmiş vaziyette. İnsanlarımızın almış olduğu Avrupa'daki maaşları tabii ki Türkiye'de çok çok değerli. Yani bir kişi 1000 euro maaş alıyorsa bu maaşla Türkiye'de eşiyle beraber çok iyi bir şekilde ay sonunu getirebilir. Evet, getirebilir diyorum. Türkiye'de de hayat öyle ucuz falan değil. Bana soracak olursanız Avrupa'nın en pahalı ülkesi Türkiye arkadaşlar. Evet, en pahalı ülkesi Türkiye. İnanın buna, bunu gönülden söylüyorum. Paranın, Türk lirasının satın alma gücü yok arkadaşlar. Allah Türkiye'de olanlara yardım etsin. İnanın bana, çarşıya, pazara gittiğiniz zaman cebinize 200 lira para koyduğunuz zaman 2 tane poşet gıda ürünü alırsınız. Birkaç günlük sadece mutfak ihtiyacını karşılamış olursunuz. Bakın, bir hafta demiyorum, sadece birkaç günlük. İnanın bana, emekliler çok zor durumda. Gerçekten asgari ücretle çalışanlara, ülkemizde, ana vatanımızdakilere Allah yardım etsin. Hani sosyal yardımlarda biliyorsunuz Avrupa gibi falan değil yani. Türkiye'de şimdi şöyle böyle dememizin hiçbir anlamı yok. Bana göre Türkiye Avrupa'dan çok 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 pahalı, Amerika'dan bile pahalı bir ülke. Gelire göre baktığımız zaman maalesef böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bakın, ben de YouTube'dan falan işte birim üzerinden dünyadaki fiyatlarla ilgili videoları izliyorum. Türkiye'deki videoları izliyorum, görüyorum. Maalesef ana vatanımızda ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı durumu söz konusu. Sabit geliri olan, ekonomik seviyesini korumaya çalışan vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Yani Avrupa'da çalışıp emekli olan vatandaşlarımız Türkiye'ye gittiklerinde eskisi gibi bir tabloyu beklemesinler. Bu yıl
İzne gidenler eminim ki ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Türkiye'deki fiyatları gördünüz. Tabii bir de vurguncular var. Yani hani tamam, teknolojik ürünlerin fiyatı yurt dışından Türkiye'ye gidenlerin fiyatları artıyor ama domatese, maydanoza bile sanki Avrupa'dan euro ile satın alıyormuş gibi tohumunu zam yapan hokkabazlar var. Fırsatçılar var. Türkiye kadar fırsatçı esnafından bahsediyorum. Başka bir ülkede yok arkadaşlar. Bayram gelir fiyatlar alır. Seyran gelir fiyatlar artar. Korona der maydanozun fiyatını arttırır. Bunlara da el vicdan diyorum. Allah darda olanlara gerçekten yardım etsin. Bu konuyla ilgili de sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da maalesef koronavirüsle ilgili olarak vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Delta varyantının yeni türü de Hollanda'da maalesef bazı insanlarda görüldü. Son durumu paylaşalım. Hollanda'daki tablo nedir? Bundan sonra hangi önlemlerin alması bekleniyor? Bunun yanı sıra Hollanda dışından bizi izleyen Avrupa'daki ve dünyanın değişik noktalarındaki vatandaşlarımızla ilgili de önemli uyarılarımız olacak. Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü Hollanda'da yeni bir delta varyantının görüldüğünü resmi olarak açıkladı. AY4.2 olarak adlandırılan yeni alt varyant şu anda Hollanda'daki koronavirüs vakalarının %0.1 ve 0.2'sini oluşturuyor. İngiltere'de günlerdir gündemde olan alt varyant vaka sayısındaki keskin artışın sorumlusu olarak da bilim insanları tarafından gösteriliyor. İngiliz uzmanlar yeni varyantın şu anda dünya çapında baskın olan delta varyantına göre %15'e kadar daha da bulaştırıcı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü alt varyantı henüz endişelenecek bir varyant olarak tanımlamış değil. Hollandalı virolog Marjan Koopmans yapmış olduğu açıklamada ne kadar sorun yaratacağı konusunda yorum yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Koopmans, İngiliz meslektaşlarım varyantın ne kadar endişe verici olduğu konusunda henüz emin olmadıklarını söylüyorlar. Ancak ben varyantın bir etkisi olacağını hesaba katmamız gerektiğini düşünüyorum dedi. Önümüzdeki günlerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı konusunda ise henüz bilim insanları herhangi bir açıklama yapmış değil. Koronavirüsle ilgili olarak dünyadaki tablo şu. Sürekli yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu kadar etkili, bu kadar etkilinin dışında hiçbir haber yok. Haber nerede var biliyor musunuz? Haber bulunduğu iddia edilen aşılarla ilgili var. Bakın Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci yeni bir açıklama yaptı ve buldukları yeni bir aşı olduğunu söylediler. %95.6 oranında da yeni varyantlara karşı bu aşılarının etkili olduğunu ifade ettiler. Haberler bunlar. Sürekli olarak bir yenilik olarak insanların önüne yeni bir aşı sunuluyor. Taktik de şu. Yeni bir varyant çıktı vesaire haberler yayınlandıktan sonra görüyoruz ki hemen özellikle bu aşı üreticileri çıkıp diyorlar ki biz şunu bulduk, bunu bulduk, şu kadar etkili açıklaması var. Başka bir açıklama yok arkadaşlar. Bakın. Bundan bir yıl önceye gidelim. İçinde bulunduğumuz yıldan öncekine yani 2020'nin özellikle Aralık ve Kasım ayına gidelim. Bir yıl önce. Ne vardı gündemde? Kapanma vardı. İnsanlar evlerine kapanmışlardı. Sürekli olarak hadi aşı, hadi aşı, hadi aşı haberleri vardı. İnsanlar psikolojik olarak bu sıvıları birer kurtuluş olarak bekledi. Daha doğrusu bekletildi. Sonra Ocak ayı itibariyle piyasaya çıktı. Ülkeler bu aşı üreticileriyle anlaşmalar yaptılar, paraları ödediler, milyarlarca doz aldılar. Kimler? Parası olanlar. Sonra o gazetelere Aralık ve işte Kasım'dan önce gazetelere çıkıp benim aşım şu kadar etkili, bu kadar etkili diye açıklama yapan insanlar bir anda ortadan kayboldular. 1,5-2 ay boyunca Ocak, Şubat, Mart hatta ayı boyunca bu aşıyı üretenlerden hiçbir şekilde medyada haber göremedik.
Sonra arkadaşlar bunlar yavaş yavaş piyasaya tekrardan çıkmaya başladılar. Piyasaya da benim aşım şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye çıkmadılar. Ne diye çıktılar? Yeni bir varyant var, yeni bir mutant var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizim bir şekilde bununla baş etmemiz lazım diye insanlarda yeni bir psikolojik savaş oluşturdular. Yeni bir çıkmazın içerisine insanoğlunu bataklığa soktular arkadaşlar. Psikolojik bataklık. Sonra bunlar tekrar çıkmaya başladılar, bu aşıları üretenler. Şu kadar etkili, bu kadar etkili, bu işi biz çözüyoruz, bözüyoruz derken yeni anlaşmalar yaptılar. Yeni sözleşmeler yaptılar ve aşıyı sürekli olarak satmaya başladılar, devam ettiler. Şimdi işin bir de test boyutu var arkadaşlar. Bu aşı boyutu bu. Bir de testler. Mutlaka PCR testi, sürüntü testi olacak. Mutlaka şu olacak. İşte marketlerde bildiğiniz üzere Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında beşli paketler halinde 24-25 euroya marketlerden sanki gazoz satıyormuş gibi bu testleri satmaya başladılar. Bir de işin böyle bir ekonomisi var. Marketlere bu testler geldikten sadece birkaç gün sonra test kalmadı, yok sattı arkadaşlar. Aldi'den vatandaşlarımız aldı. Rossmann'dan, Real'den, oradan buradan. Yani diğer tüm böyle zincir marketlerde kuyruklar oluştu. Medyada bunu sürekli pompaladı ve insanlar birer kurtuluşmuş gibi kucak dolusu satın aldılar. İnsanları bir de test manyağı yaptılar arkadaşlar. Şimdi görüyoruz bakın. Yeni bir plan, yeni bir senaryo, yeni bir çıkmaz. Nedir bu? Şimdi yeni bir varyant, yeni bir mutant diye göreceksiniz. Aşı olmak biliyorsunuz zorunlu değil. Tırnak içerisinde onların söylediğini söylüyorum. Zorunlu değil. Sen bu insanların evden çıkmayacak hale getirdin. Uçağa binemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Yani insanlar testle aşı arasında kalmış, sıkışmış vaziyetteler. Evet. Test aşı biliyorsunuz. Testler de artık Avrupa'nın pek çok noktasında paralı vaziyete getirilmiş vaziyette. Paralı. Eskiden para yoktu. Şimdi bunlar paralı. Diyor ki şuraya mı gideceksin? Ver 25-30 euroyu testini yaptır. Ya kardeşim adam cebinde para var mı yok mu bunlar sorulmuyor zaten. Ekonomik anlamda zaten koronavirüs döneminde fiyatlar 3-4 kat arttı. Bir de üstüne insanlara koronavirüs ekonomisi oluşturup insanların bütçeleri daha da sarsılmak isteniyor. Bakın bir aile diyelim ki 4 kişi 5 kişiden oluşturuyor. Her hafta bunların test yapması demek minimum arkadaşlar 100 euro anlamına geliyor. Nasıl ödeyecek bu adam? Bazı iş yerlerinde biliyorsunuz eğer sen bu sıvıyı vurdurmazsan ben seni işten çıkartırım tehditleri var. Şimdi bu insanlar ne yapacak diyorum ya, testle aşı arasına sıkıştırılmış insanoğlunu gözlemliyoruz şu anda. Yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu oldu, bu oldu denilerek insanların gerçekten büyük bir sıkıntının içerisine düştüğünü görüyoruz. Bakın ben hiç kimseye test ya da işte aşı olun ya da olmayın demem. Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Ben politikaları ve bu süreci anlatıyorum size. Siz mutlaka hekiminize danışın. Hekiminiz size mutlaka gerekli olan açıklamaları yapacak. Hekiminiz ne diyorsa o yönde siz karar alırsınız. Sağlıkla ilgili bir konuda birinin size şunu yap, bunu yap demesini ben doğru bulmuyorum. Hayat sizin hayatınız, vücut sizin vücudunuz. O nedenle bilim insanları ne diyorsa, doktorlarınız ne diyorsa lütfen dikkate alın. Bu uyarıyı ben size yapmak zorundayım. Onun dışında ben işin ekonomisini konuşuyorum. Yani öyle bir noktaya geldi ki sabah uyanıyoruz yeni bir mutant, akşam ayda yeni bir mutant, yeni bir varyant deniliyor. Bakın şu anda tüm dünyada gerçekten büyük bir kaos durumu söz konusu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Danimarka, İsveç, İzlanda'da ve Finlandiya'da 30 yaş altına Moderna adlı mRNA teknolojisiyle üretilen aşının vurulması yasaklandı. Neden? Çünkü 30 yaş altı insanlarda, erkeklerde kalp kası iltihabına neden olduğu yönünde açıklamalar yapıldı ve biz yasaklıyoruz dediler bunu. Bakın
İsrail'den bundan birkaç ay önce bununla ilgili açıklama yapılmıştı. Daha sonra bu İskandinav ülkeleri yaptılar araştırmayı. Evet dediler, vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Biz bunu yasaklıyoruz dediler. Bu bir iki gün medyada yer aldı arkadaşlar. Sonra bununla ilgili haberler kesildi, bitti. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bununla ilgili olarak tek bir açıklama yapılmadı. Bu arada Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan'a gitti, ödül aldı. İspanya'ya gitti, ödül aldılar. Gazetecilerin bu konuyla ilgili sormuş oldukları sorulara da cevap vermediler. Kendileri de gerek sosyal medya hesaplarından ya da yapmış olduğu açıklamalarda bu konuyla ilgili tek kelime etmediler. Şimdi arkadaşlar, sanıyorum yani şu çerçeveye baktığımız zaman nasıl bir girdabın içerisine insanoğlunun sokulduğunu anlayabiliyoruz. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki siyasetçilere söylüyorum. Bakın, bilim insanlarına değil bu sözüm. Birileri para kazanabilir. Aşı üretmiştir, test yapmıştır. Para kazanacaklar. Bunların amacı bu zaten. Yani ticari işletme bunlar. Yani bakkal dükkanı nasıl para kazanmak istiyorsa bu adamlar da para kazanmak istiyorlar. Ben ticareten herhangi bir sorun görmüyorum ama siyasetçilerin daha uyanık olması gerekiyor. Bakın, seçim döneminde niye oy veririz biz bu siyasetçilere? Bizim haklarımız konusun, bizim sağlığımızla ilgili, ekonomimizle ilgili, sosyal hayatımızla ilgili alacakları kararlarda bizim menfaatimizi gözetsin diye oy veririz, değil mi? Yoksa bu adamların kara kaşına, kara gözüne mi oy veriyoruz? Neyine oy veriyoruz? Kim? Anamız mı, babamız mı bunlar? Kim? Ama görüyoruz ki bu siyasetçilerde büyük bir basiretsizlik var ya da isteyerek, bilerek insanları farklı bir dünyanın içerisine sürüklüyorlar. Ekonomik olarak insanlar büyük bir sıkıntı yaşıyor mu bu koronavirüsten dolayı? Evet, yaşıyor. Kiralar arttı mı? Arttı. Fiyatlar arttı mı? Arttı. Çarşıda, pazarda yangın var mı? Fiyatlarda var. Büyük sıfırlama diyorlar. Al sana büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni diyorlar. Al sana yeni dünya düzeni. Kripto paralar, bu bitcoinler vesaireler. Niye bu kadar arttı? Niye bu kadar talep var arkadaşlar? Al sana yeni dünya düzeni. Şimdi baktığımızda bu oyunun bir parçası da bu sıvılar ve testler arkadaşlar. Hepimizi sıvı manyağı yaptılar. Test manyağı yaptılar. Oraya gidiyorsun test. Buraya gidiyorsun test. Aa diyor, senin bilmem ne kodun, ne işte aşı ile ilgili şu kare kodun yoksa bilmem ne, seni ben buraya alamam diyor. Hani zorunlu değildi. Adamda bir rahatsızlık yok, bir şey yok. Cebinden adamın 25-30 eurosunu alarak test yapacaksın. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani nereye gidiyoruz kardeşim? Nereye kadar? Hiç kimse de şunun cevabını vermiyor. Şu zaman bu işler tamam normale dönecek demiyor arkadaşlar. Ne aşıyı üreten söylüyor, ne siyasetçiler söylüyor, ne bu ekonomiden faydalananlar, menfaatlenenler söylüyor. Hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sürekli olarak şu mutant çıktı, bu varyant var, şu testi yaptır, bilmem şunu yaptır, bunu yaptır. Başka hiçbir açıklama yok arkadaşlar. İnanın bana, bakın. Girin internete, cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan yazın. Bu konuyla ilgili sadece şu bulundu, şunu yaptırın, bunu yaptırından başka bir tek satır haber yok arkadaşlar. Yok. İnsanlar sokaklara döküldüler, protesto gösterileri yaptılar. Dünyanın pek çok noktasında alınan tedbirleri protesto ettiler. Sonuç elde var, sıfır. Hiçbir siyasetçi de demiyor ki gelin kardeşim bakalım siz ne istiyorsunuz, amacınız nedir demiyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir durum. Hani bir laf var ya, bindik alamete gidiyoruz kıyamete diye. Böyle bir durum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa mutlak surette videomuzun altındaki yine yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Ben şunu söylüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü büyük bir karamsarlık durumu içerisindeyim. Ben kendi adıma hani sizin durumunuzu bilemem ama beni de lütfen yanlış anlamayın ama şöyle bir analiz yaptığımızda kardeşim ya nereye kadar? Yani soru bu, nereye kadar? Yeter artık, insanlar normal hayatına dönmek istiyor. Sıvı dediler, sıvılar yapıldı. Test dediler, testler yapıldı. Bakıyoruz vaka sayıları başa döndü. Her yerde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. O zaman bu neydi kardeşim? Alınan bu tedbirler neydi? Amaç neydi? Neydi bu zorlama? Devam eden bu zorlama. Bu ne? Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Squid Game adlı Netflix'te en çok izlenen bir dizi var.
İzlemeyenler için çok kısa bir şekilde bu dizinin genel çerçevesini anlatacağım. Ardından da koronavirüsle içinde bulunduğumuz bu salgın dönemiyle bu dizinin ne tür gizli bağlantıları olduğunu tek tek sizlerin önüne sereceğim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu dizi bir Güney Kore yapımı. Ölümcül oyunların yer aldığı bir dizi. İnsanlara 400'ün üzerinde insana oyunlar oynatılıyor ve kaybedenler öldürülüyor. Evet, ölüm oyunu da diyebiliriz buna. Peki bu insanlar kim? Bu insanlar ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntının içerisinde olan insanlar. Bu insanlar dar boğaza girip çıkış yolu arayan, ailesi için çıkış arayan, çocuğu için, kendisi için, işi için çıkış arayan insanlar. Ancak öyle bir noktaya gelmişler ki ölümü bile göze alıyorlar. Birileri bunlara çeşitli oyunlar oynatıyor ve kaybeden ölüyor. Evet, 9 bölüm, şu anda 9 bölüm ve sonraki sezonları da devam edeceğe benziyor. Eminim pek çok izleyicimiz izlemiştir. Ben de yeni izledim, yeni bitti. Şimdi bakın, dünya büyük bir sıfırlamanın, ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içerisine girmiş vaziyette. İnsanlar geçinebilmek için para arayışında. Evet, gerçekten böyle pek çok ülkede bu durum var. Fiyatlar, insanların gıda tüketimi için fiyatlar almış başını gidiyor. Ev fiyatları arttı, araba fiyatları arttı. Markette, çarşıda, pazarda, her yerde, dünyanın her noktasında fiyatlar arttı. Yeni dünya düzeni deniliyor ya arkadaşlar. İşte bu. Bu kadar yüksek bir şekilde fiyatlar yüksek oranda artarken insanların gelirinin çok büyük bir şekilde aynı kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Zam yok, fiyatlar aynı, sömürüye devam. Şimdi bu filmden hareketle baktığımız zaman insanların çok büyük bir kısmının borçlu hale getirildiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde herkesin cebinde 2-3 tane kredi kartı ya da bankadan alınmış kredi borcu var arkadaşlar. İnsanlar gırtlağına kadar borcun içerisinde. Psikolojik olarak insanlar çıkış arıyor. Bakın, bu dizinin senaryosu aslında 2009 yılında yazıldı ama içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde çekilerek yayına şimdi verildi. Şimdi bizleri özellikle Avrupa başta olmak üzere Türkiye'den izleyen tüm izleyicilerimizin buraya dikkatini çekmek istiyorum. Maaşlar bu dönemde arttı mı? Alınan sosyal yardımlar bu dönemde arttı mı? Çevrenizde bulunan insanların eskiye göre nasıl geçindiğini gözlemliyorsunuz ya da kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ve önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak kendinizi hangi noktada, çevrenizde bulunan insanları hangi noktada görüyorsunuz? 10 yıl sonra mesela. Türkiye'den bir örnek. Emekli maaşı ortalaması 1800 lira Türkiye'de. Asgari ücret bekarlar için 2825 lira, çalışanlar için 3100 küsür lira. Bu insanların %90'ının, hatta belki de daha fazlasının bankalara borcu var. Evet. Gırtlağına kadar borç bataklığında. Peki bu insanlar için çıkış yolu ne? Bu insanlar nasıl geçinecek? Aslında bu film, bu dizi bize insanoğlunun gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Borç bataklığındaki insanların ölümü dahi göze alabileceğinin en büyük göstergesi. Bu filmin en büyük şifresi bu arkadaşlar. Evet. Kimse kimseye güvenmiyor. Bu filmde de kimse kimseye güvenmiyor. Oradaki en yakın arkadaşı birbirini öldürebiliyor. Evet. Bu film öyle sıradan insanların hayal gücünü kullanarak yazmış olduğu bir senaryonun sonucu değil arkadaşlar.
Şimdi yeni bir dünya düzeni, yeni bir dünya deniliyor. Büyük sıfırlama deniliyor. Değil mi arkadaşlar? Kripto paralar, Bitcoin vesaireler, diğer coinler hiç bu kadar hayatımızda yer almış mıydı? İnsanların bir kısmı para kazanıyormuş gibi görünüyor. Medyada yer alan haberler hep kazanma yönündeki haberler. Peki ya kaybedenler? Bataklığa düşenler? Onlarla ilgili tek kelime yok. İşte arkadaşlar deniliyor ya, yeni bir dünya düzeni, büyük sıfırlama falan. Bunların hepsi zaten şu anda mevcutta var. Aslında bu dizi insanoğlunun sürüklendiği noktayı gösteriyor. Bundan 20 yıl sonrasını bize anlatıyor. İnsanların para için ölümü göze alacağı günlerin yakın olduğunu söylüyor. Evet, bu diziyi izleyenler eminim ki artık farklı bir gözle düşünecekler, farklı bakacaklar olaya. Çünkü bu dizide oynayanların, o yarışmaya, ölümcül yarışmaya katılanların hepsinin borç bataklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Toplumumuzdaki borçlu insanların sayısı artıyor. Sistem bu arkadaşlar. Borçlandırıyor ve köle yapıyor bizi. Bankaya borçlandırıyor. Ömrümüzün sonuna kadar diyoruz ki çalışalım, onu ödeyelim, bunu ödeyelim vesaire. Bu arada hayat geçiyor. İşte bir dizinin sanıyorum bize anlattığı en önemli nokta bu. Hayat geçiyor arkadaşlar. İnsanlık yeni bir serüvene sürüklenmiş vaziyette. Bir dizi sanıyorum hayattan bağımsız kopmuş olamaz. Bundan 25-30 yıl önce izlediğimiz filmlerin bugün gerçek olduğunu görüyorsak elbette ki bu dizinin de gerçek olacağını göreceğiz. Maalesef insanlık büyük bir bataklığın içerisine sürükleniyor. Evet, borç bataklığının içerisinde. Bakın arkadaşlar, Avrupa ve diğer pek çok ülkede emekliler geçinemiyor. Almış oldukları sosyal yardımlar olmasa bu insanların ay sonunu getirebilmesi imkansız. Bu insanlar bankalara borçlu hale getirilmiş vaziyette. Bu insanlar adeta borç kölesi haline gelmişler. Bankaların kölesi haline gelmişler. Bu insanlarımızın çoğu şunu söylüyor. Ben mezara kadar bankanın kölesiyim diyor. Evet. Aldığı 2000 lira, 2500 lira emekli maaşı bankadan kendisini 5-10 yıl boyunca ipotek altına almış. Daha emekli maaşını elini dokunduramadan banka hemen taksidini alıyor. Garibimin elinde de 3-5 kuruşu kalıyor ya da kalmıyor. Gidiyor başka bir bankaya, başka bir kredi kartıyla para çekiyor, alışveriş yapıyor. İşte toplumların gelmiş olduğu nokta bu arkadaşlar. Yani toplumlar büyük bir borç bataklığının içerisine sürükleniyor. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bu tablonun hiç de yabancı olmadığını sanıyorum. Sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ekonomik olarak nereye gidiyoruz? Bundan sonra neler olacak? Geleceğe dair eskisi kadar kolay plan yapabiliyor musunuz? Değerli izleyicilerim, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz bu yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sizler de gündeme getirilmesini istediğimiz konular varsa bunları da lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bakalım sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Değerli izleyicilerim, Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında yaşayan emeklilerin durumunu anlatan enteresan bir haber var. Önce bu haberi ben sizlerle paylaşacağım. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu kısaca anlatmaya çalışacağım. Bakayım, Hollanda dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını kaptırdı. Bakalım kime kaptırmış? Hollanda emeklilik sistemi geçtiğimiz yıla göre daha iyi olsa da dünyanın en iyi emeklilik sistemi unvanını İzlanda'ya kaptırdı deniliyor. Geçen yılın lideri Hollanda, ikincisi Danimarka yaklaşık 10 yıldır Merker sıralamasında zirveye çıkmak için kıyasıya mücadele ediyordu. Bu yıl her iki ülkede birinciliği listeye yeni dahil olan İzlanda'ya kaptırdı. Merker emeklilik uzmanı Mark Hemskerk, Merker'in
İzlanda'yı sıralamaya dahil ettiği ilk yıl ülkenin açık arayla bir numara olduğunu söyledi. Yetkili İzlanda emeklilik sisteminin Hollanda'dan daha iyi puan aldığını, çünkü İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bakın bu çok çok önemli. Tekrar ediyorum. 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olduğunu belirtiyor. Yani diyor ki daha fazla çalışan var, onun için biz sizi üst sıraya alıyoruz. Aslında bunun anlamını biraz sonra açıklayacağım. Konuyla ilgili çalışırsanız kendinize daha fazla emekli maaşı biriktirebilir ve daha iyi bir hayat yaşayabilirsiniz diyor. İzlanda'daki hane halkı borcu da Hollanda'ya göre biraz daha düşük. Sonuç olarak İzlandalı emeklilerin ödemesi gereken daha az borcu var ve diğer şeylere daha fazla para harcayabiliyorlar. Yetkili, İzlanda'nın daha elverişli bir nüfusa sahip olduğunu ve yakında daha fazla kişinin katkı payı ödeyeceğini söyledi. Yetkili, emeklilik sistemimiz diğer ülkelere kıyasla iyi puan almaya devam ediyor. Dünyada A puanı alan 3 ülkeden biriyiz dedi. Bir süredir hisse fiyatlarının yükselmesinden ve piyasa faiz oranlarının da artmasından dolayı emeklilik kesintileri tehdidinin büyük fonların çoğunu geçtiğini söyledi. Şimdi bakın. Az önce ne dedim? İzlanda'da 55 yaş üstü çalışan sayısının daha fazla olması nedeniyle ve daha az borcu bulunduğu için insanların diyorlar ki siz birincisiniz. Bu ne biliyor musunuz? Bu aslında Avrupa'nın en iyi kölesini seçmişler. Bana soracak olursanız İzlanda kölelikte birinci. Niye diyeceksiniz? Sakın İzlanda'da yaşayan vatandaşlarımız, beni izleyenler sakın yanlış anlamasınlar. Ben sistemi eleştiriyorum. Bakın. Avrupa'da şu anda ne konuşuluyor? Emeklilik yaşının 68'e çıkartılması konuşuluyor değil mi? Yani mezarda emeklilik konusu tartışılıyor. Bana soracak olursanız böyle bir şeyi tartışmak bile insanlık onuruna yakışmayan kölelik düzeninin bir göstergesi. 68 yaşına kadar çalışmak ne demek biliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlarsan 48 yıl boyunca çalışıp emekli olursan tam bir emekli maaşı alacaksın demek. Şimdi insanlar 35-40 yıl boyunca çalışıyor zaten mevcut şartlar içerisinde minimum. Bu insanlara ödenen emekli maaşı ne kadar? Ya da Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda sadece emekli maaşıyla sosyal yardım almadan ay sonunu getirebilmeleri mümkün mü? 35-40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök ama sonunda adeta bir sadaka al. Sosyal yardımlar olmadan ev kiranı öde, faturalarını öde. Ay sonunu getir bakalım, torununun cebine de 10 euro, 20 euro harçlık koy bakayım, koyabilecek misin? İnsanlar şu anda aslında bu haber bana şunu anlatıyor. En iyi kölelerin bulunduğu ülkeyi seçmişler. Ve ne dönüyor haberde bakın. Borcu az olanlar, toplumlar, bakın bütün ülkeler için söyleyeceklerim geçerli. Büyük bir borç bataklığının içerisine bilerek ve isteyerek düşürülüyor. Borç bataklığında insanlar. Neredeyse insanların 10 kişiden en az 6'sının %60'ının borcu var arkadaşlar. Ya kişilere ya da bankalara, kredi kartına vesaire borcu var. Evet. İnsanlar bankaların kölesi haline bilerek getiriliyor. İnsanlar borç bataklığından çıkmasın, ömrünün sonuna kadar borç ödesin deniliyor. Ve yine bu araştırma bize şunu gösteriyor. Emekliler toplumların sırtında birer yükmüş gibi gösteriliyor. Ne diyor araştırmada? Daha az borcu var. 55 yaşın üzerinde çalışan çok olunca niye? Fazla para vermeyecekler. Ne kadar emekli varsa devletin kasasından o kadar çok para çıkacak. Peki bu insanlar çalıştığı dönemde kendilerinden kesilen sigorta primleri ne olacak? Ömrü boyunca bu insanın her ay almış olduğu maaştan kesinti yapmasını biliyorsun ama iş vermeye gelince vermiyorsun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya hangisini sayarsanız sayın hepsinde emekliler toplumun sırtında birer yük olarak görülüyor. Onun için değerli izleyicilerim bakın toplumların en değerli kesimi bana göre emekliler. Herkes değerli ama
Ülkenin kalkınması için, çocuklarının, ailelerinin kalkınması için gece gündüz çalışmış olan bu insanlar ömürlerinin bu en güzel döneminde artık ayaklarını uzatıp bir nebze olsun rahat etmek istiyorlar. Ama ülkelerin ve siyasetçilerin genel politikası bu insanların bir an önce sırtlarından, daha doğrusu maaşlarını kesebilme amacını güdüyorlar. Şimdi bakın, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar pek çoğu almış oldukları emekli maaşıyla geçinemediği için durumu müsait olanlar Türkiye'ye gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Yılın 6 ayını pek çoğu niye Türkiye'de geçiriyor? İşte ekonomik nedenlerden dolayı almış oldukları emekli maaşının yetmemesinden dolayı. Evet arkadaşlar, bu araştırma aslında bize kölelik düzenini anlatıyor. Tebrik ediyorum. 68 yaşına kadar bir insanı çalıştırmayı yani tartışıyorsunuz. Bunun için siyasetçiler fikir yürütüyor. Ayıp be, ayıp. Ayıp. 68 yaşına kadar ne demek bu biliyor musun? Köle. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunlar köle istiyorlar. Ne zaman dinlenecek bu insanlar? Ne zaman dünyayı gezmek isteyecek belki? Sevdikleriyle, torunlarıyla, eşiyle dünyayı gezip, insanları ziyaret edip, çalıştığı dönemde yapamadıklarını yapmak isteyecek. Ömrünün en güzel olan bu dönemini çalışarak, borç ödeyerek, borç bataklığından çıkmak için mi uğraşacak? Türkiye'de emekliler almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Hepsi borç bataklığının içerisinde. Bankaya borcu olmayan yok. Son 2 yıl içerisinde bankalar adeta bayram ediyor. Niye? Koronavirüs döneminde insanların tüketimleri arttı, fiyatlar arttı. İnsanlar koşarak bankaya gidiyor, tüketici kredisi alıyor. Kredi kartını kullanıyor. Ay sonu gelince de maaşına daha elini dokunduramadan banka tarafından adeta birer pirana gibi kapılıyor. Sonra senaryo yine aynı. Ahmet'in külahını Mehmet'e, Mehmet'inkini de Veli'ye bu şekilde külahları değiştirip yani borcu borçla kapatma yoluna gidiyor vatandaş. Nereye kadar? İşte mezara kadar. Böylesine sıkıntılı ve bir o kadar da insanların psikolojilerini bozan bir dönemin içerisindeyiz. İleri yaşta çalışan ne kadar çoksa o kadar emeklilik araştırmasında birinci oluyormuşsun. Ne kadar az borcun varsa birinci oluyormuşsun. Ya kardeşim ne maaş veriyorsunuz ki emekliye? Ne maaş veriyorsunuz? Bizleri yurt dışından veya Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Yani mevcut şartlar içerisinde soru şu arkadaşlar. Mevcut şartlar içerisinde emekli maaşı ya da çalışanlar maaşıyla mutlu mu değil mi? Borcunuz var mı yok mu? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyicilerim. Daha fazla da insana ulaşabilmemiz ve sesimizi duyurabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve mümkünse kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yani sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar.